İnsan belki de en başından beri ölümün kendisinden çok onun ötesinde ne olduğunu merak etti. Toprağa verilen her beden geride yalnızca yas değil bir soru da bıraktı. O soru çağlar boyunca dinlerin, efsanelerin, felsefenin, sezginin ve tecrübenin dilleriyle tekrar tekrar yeniden soruldu. Kimi buna hesap dedi, kimi arınma, kimi cennet dedi, kimi yeniden doğuş, kimi ilahi yakınlıktan, kimi karanlıkta kalmış bir ruhun akıbetinden bahsetti. Sözler değişti, semboller değişti, dünyalar değişti. Ama soru değişmedi. Yine de bu video serisinin ve ona paralel ilerleyecek kitap çalışmasının çıkış noktası alışıldık biçimiyle ölümden sonra hayat var mı sorusu değil. Çünkü bu soru çoğu zaman insanları ya katı bir inanç alanına ya da materyalistlerle dindarlar arasındaki kısır bir ispat kavgasına sürüklüyor. Oysa bana daha verimli görünen soru şu: İnsan bu dünyada nasıl yaşarsa ölüm sonrasında neyle karşılaşır? Çünkü bu soru tartışmayı yalnızca metafizik bir iddia düzeyinde bırakmıyor. İnsanın karakterini, niyetlerini, sevgisini, korkularını, başkaları üzerinde bıraktığı etkiyi ve içsel gelişimini de işin içine katıyor. Böylece ölüm sonrası hayat meselesi, hayatın nasıl yaşanması gerektiği sorusundan ayrılamaz hale geliyor. Artık sadece ölümden sonra bir devamlılık olup olmadığını değil, bugün nasıl bir insan haline geldiğimizi de sormaya başlıyoruz. Beynin bilinci üreten değil, sınırlayan ya da filtreleyen bir yapı olduğunu düşünen idealist yaklaşımlar bu proje için daha verimli. Materyalizmin kesin olarak çürütüldüğünü iddia ederek konuyu dağıtmaya gerek yok. Ama özellikle son 10 yıllarda kuantum fiziğindeki yeni gelişmeler materyalist paradigmaya giderek daha fazla gölge düşürüyor. 2022 Nobel Fizik Ödülü'nün dolanık parçacıkların birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, tek bir sistem gibi davranabildiklerini deneylerle kanıtlayan ve kuantum bilgi biliminde öncü çalışmalar yapan araştırmacılara verilmesi sadece bir örnek. Gerçekliğin yapısı ve bilincin yeri konusunda materyalizme alternatif oluşturan yaklaşımlar giderek daha ciddiye alınıyor. Bu bağlamda 2020 Nobel Fizik Ödülünü alan Roger Penrose'un Stuart Hameroff ile birlikte geliştirdiği kuantum bilinç teorisini ve Alexander Wendt'in kuantum toplum argümanını ileriki bölümlerde inceleyeceğiz. Bu çalışmadaki hedefimiz, bilincin ölümden sonra kesin olarak sürdüğünü ispatlamak ya da yanlışlamak değil. Amacımız, insanlığın bu konuda binlerce yıl boyunca ürettiği düşünsel, manevi ve deneyimsel birikimi ciddiye alan, mümkün olduğunca ön yargısız bir araştırma yürütmek. Dinleri, mistik gelenekleri, halk anlatılarını ve ölümün eşiğinden dönen insanların deneyimlerini aynı kefeye koymadan ama hepsine aynı soruyu yönelterek kıyaslamak. Yani bir inanca körü körüne teslim olmadan ya da sıra dışı deneyimleri kibirli bir rahatlıkla küçümsemeden alternatifleri dinlemek, karşılaştırmak, düşünmek ve düşündürmek. Elbette bu iddialı bir hedef. Hatta açık konuşmak gerekirse, böylesi geniş kapsamlı bir konuya tek bir araştırmacının kalkışması ciddi bir risk de taşıyor. Muhtemelen eksikliklere, hatalara ve yer yer yüzeysel kalmaya açık bir proje bu. Üstelik ben bu konunun akademik anlamda uzmanı da değilim. Daha çok uluslararası ilişkiler çalışan bir sosyal bilimciyim. Evet, bilinç meselesi çocukluğumdan beri zihnimi meşgul etti. Bu alanda okudum, düşündüm, konferanslara katıldım, sunumlar yaptım. Ama bunların hiçbiri beni ölüm sonrası varoluş, mistisizm, bilinç felsefesi ya da dinler tarihi alanlarının gerçek bir uzmanı yapmıyor. Dolayısıyla gerçekçi olmak ve bu projeyi amatör ama ciddi bir arayış ve bir tür düşünsel keşif olarak yürütmek istiyorum. Sonuç güçlü ve ikna edici olmazsa kitap yayınlanmaz. Ama yine de bu süreçte bir şeyler öğrenmiş ve belki de bazı insanları bir miktar düşündürmüş olurum. Bence bu bile başlı başına anlamlı olur. Bu yüzden bu video serisi açık bir araştırma süreci olarak ilerleyecek. Yazdığım taslakları videolar halinde paylaşacağım. Bu, başkalarının itirazlarıyla kendi kör noktalarımı görmeme yardımcı olacak. İzleyicilerden gelecek eleştiriler, düzeltmeler, kaynak önerileri ve karşı çıkışlar kitabın daha sağlam hale gelmesini destekleyecek. Tabii videoların ilgi çekmemesi ve beklediğim tartışmayı oluşturmaması da bir geri bildirim olur. Fakat eğer hataları düzelten, yaklaşımı geliştiren, yeni kaynaklara ve yeni bakış açılarına işaret eden yorumlar gelirse anlamlı bir kitap üretme ihtimali artar. O sebeple bu seriyi kamusal alanda ilerleyen bir birlikte düşünme süreci olarak görüyorum. Bu araştırmada izleyeceğim yöntem mümkün mertebe sistematik olacak. Önce
İnsanların en yakından tanıdığı kaynaklarla başlayacağım. Büyük dini geleneklerle. Ama onları sadece kurumsal ve kitabi yorumlarıyla değil, içsel ve mistik boyutlarıyla birlikte ele alacağım. Yani İslam'ı sadece kelam ve fıkıh diliyle değil, tasavvufla birlikte, Hristiyanlığı sadece kilise öğretisiyle değil, mistik gelenekleriyle birlikte, diğer büyük gelenekleri de benzer şekilde özetleyip yorumlamaya çalışacağım. Sonra halk inanışlarına, yakın ölüm deneyimlerine, beden dışı tecrübelere ve daha tartışmalı alanlara doğru ilerleyeceğim. Tabii bu kaynakların hepsi aynı değerde değil. Her birini kendi ağırlığı içinde değerlendirmeye çalışacağız. Buradaki asıl mesele bu kaynakları birbirine karıştırmadan hepsine aynı soruyu yöneltmek. İnsan hangi hayatı yaşarsa ölümden sonra neyle karşılaşacağını düşünmüştür. Hangi gelenek inancı öne çıkarıyor? Hangisi niyeti? Hangisi eylemi? Hangisi karakteri? Hangisi dışsal yargıyı? Hangisi içsel yüzleşmeyi vurguluyor? Hangi kaynaklar sevgi, merhamet, adalet ve alçak gönüllülüğü daha aydınlık bir ahiretle ilişkilendiriyor? Hangileri kibir, zulüm, hırs, bencillik ve kötülüğü daha karanlık bir akıbete bağlıyor? Belki de bu araştırmanın en önemli potansiyeli burada yatıyor. Çok farklı gelenekler ve anlatılar, bütün ayrıntı farklılıklarına rağmen ortak bir sezgide buluşuyor olabilir. İçsel dönüşüm yaşamış, ben merkezci yapısını bir ölçüde aşmış, sevgi, farkındalık ve hakikat yönünde derinleşmiş bir bilinç ile korku, kibir, bencillik, bağımlılık ve yüzeysellik içinde kalmış bir bilinç, muhtemelen aynı ölüm sonrası ufukla karşılaşmıyor. Bu ihtimal, çalışma boyunca insan bu dünyada nasıl yaşarsa, ölüm sonrasında neyle karşılaşır sorusunun farklı alanlara uygulanmasıyla sınanacak. Dinlerin, mistik geleneklerin, halk anlatılarının ve sınır deneyimlerinin bu soruya verdiği benzeşen ve benzeşmeyen cevaplar karşılaştırılacak. Amaç, aceleci hükümler vermek değil, tekrar eden örüntüleri, ayrışan noktaları ve bunların arkasındaki insan anlayışını daha berrak hale getirmek. Bu soruyla uğraşmanın önemi yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal. Çünkü insanın zaman ufku nasıl genişlerse, davranışlarının anlamı da ona göre değişir. Oyun teorisinde geliştirilen geleceğin gölgesi fikri bunu iyi anlatır. İnsanlar, ilişkilerin tek seferlik olmadığını ve yaptıklarının gelecekte de sonuç doğuracağını düşündüklerinde, işbirliği daha istikrarlı hale gelir. Kısa vadeli çıkarın yerine daha uzun vadeli sorumluluk duygusu güç kazanır. Eğer hayatı yalnızca dar bir maddi çerçeve içinde düşünürsek, rekabet, hız, güç ve anlık kazanç baskın olur. Ama yaptıklarımızın daha uzun bir yankısı olduğunu düşünmeye başladığımızda adalet, merhamet, sadakat, sabır ve öz denetim ağırlık kazanır. Bu yüzden araştırmamız sadece ölümden sonra ne olabileceğini anlamaya çalışmıyor. Aynı zamanda bugün nasıl yaşamamız gerektiği hakkında güçlü bir farkındalık geliştirmeyi de amaçlıyor. Daha da önemlisi, bu sorgulama sayesinde edinilen içgörülerin sadece zihinde kalmayıp bilinçaltına da yerleşmesi mümkün. İnsan hayatını hangi hakikat duygusu içinde kuruyorsa zamanla karakteri de ona göre biçimlenir. Buradan daha büyük bir sonuca da ulaşabiliriz. Eğer insan yalnızca biyolojik ve ekonomik bir varlık değilse, toplum da yalnızca çıkarların dengelendiği mekanik bir yapı olarak düşünülemez. İnsan, bedeni, zihni, duygusu, vicdanı, bilinci ve manevi yönelimiyle çok boyutlu bir varlıksa, toplumun yapısı da çok boyutlu olmalıdır. Şayet bu doğruysa, sağlıklı bir toplum da sadece güvenlik, hukuk ve refah üzerinden kurulamaz. Aynı zamanda karakter inşasını, anlam duygusunu, içsel terbiyeyi ve ahlaki gelişimi de ciddiye almak zorundadır. Bu nedenle burada sorduğumuz soru yalnızca kişisel bir kurtuluş sorusu değildir. Aynı zamanda bir medeniyet sorusudur. İnsan kendine, başkasına ve hakikate nasıl yaklaşıyorsa, kendi kaderini ve ortak hayatımızın kalitesini de öyle belirliyor olabilir. Artık bu yolculuğun ilk durağına geçebiliriz. Önce en tanıdık çerçeveden başlayacağız. İslam ve tasavvufun bu soruya verdiği cevaplardan. İslam açısından insan bu dünyada nasıl yaşarsa ölüm sonrasında neyle karşılaşır sorusunun cevabı her şeyden önce Allah anlayışına dayanır. Çünkü Kur'an'a göre ölüm sonrası hayat rastgele, belirsiz ya da keyfi bir alan değildir. İnsan sonunda hesap gününün sahibi olan Allah'ın huzuruna çıkar. Kur'an'ın daha başında Allah hem merhamet sahibi
hem de din gününün hakimi olarak tanıtılır. Hemen ardından doğru yolun özellikle görünmeyene inanan, namazı kılan, paylaşan ve ahirete içtenlikle inananlar için olduğu söylenir. Bu yüzden İslam'da asıl soru sadece öldükten sonra ne olacak değildir. Daha köklü soru şudur: İnsan Allah'ın huzuruna hangi inançla, hangi hayatla, hangi iç yönelişle çıkacaktır? Bu çerçevede dünya hayatı bir sınanma alanıdır. İnsan burada sadece yaşayıp tüketmek, güç toplamak ya da haz peşinde koşmak için bulunmaz, sabrı, doğruluğu, merhameti, adaleti, bağlılığı ve yönelişi sınanır. Dünya, ahiretin karşıtı değil, onun için hazırlık yeridir. Burada neye alışıyorsak, neyi seviyorsak, neyi seçiyorsak, ölümden sonra onun sonucuyla karşılaşmaya başlarız. Halk arasında çok yaygın olan, nasıl yaşanırsa öyle ölünür, nasıl ölünürse öyle diriltilir sözü de bu sürekliliği anlatır. Ancak bu sözü teknik anlamda kesin bir hadis metni gibi sunmak doğru olmaz. Bu lafız temel hadis kaynaklarında bu haliyle yer almaz. Yine de anlamı sahih hadislerdeki her kul öldüğü hal üzere diriltilir çizgisiyle uyumludur. Yani sözün özü İslam inancı bakımından güçlü bir hakikati özetler. İnsanın son hali hayat boyu yöneldiği çizgiden bağımsız değildir. Kur'an, kurtuluşu hiçbir zaman tek başına kimlik beyanına bağlamaz. Sürekli olarak inanıp iyi işler yapanlardan söz eder. İyilik yalnızca biçimsel bir dindarlık değildir. İnanç, paylaşma, sözünde durma, sabır, ibadet ve sorumluluk bütünüdür. Aynı şekilde kötülük de sadece inançsızlıktan ibaret değildir. Zulüm, kibir, bozgunculuk, emanete ihanet, yoksula karşı duyarsızlık ve haksızlık da hesabın ana parçalarıdır. Bu yüzden İslam'da insan ölümden sonra neyle karşılaşır sorusu sadece namaz kıldı mı sorusuna indirgenemez. Aynı zamanda şunları da içerir: kime zarar verdi, kime merhamet gösterdi, gücünü nasıl kullandı, hakka karşı ne yaptı, başkalarının hakkını gözetti mi? Allah ile ilişkinin insanlarla ilişkiden ayrı düşünülmemesi, İslam'ın ölüm sonrası anlayışının merkezindedir. Ölüm anı da bu yüzden nötr bir biyolojik kopuş gibi görülmez. Kur'an bazı ayetlerde meleklerin zalimlerin canını sert biçimde aldığını, başka ayetlerde ise temiz ve doğru bir hayat sürmüş olanlara size selam olsun denildiğini anlatır. Yani ölüm anı bile bütün bir ömrün ilk sonucu gibidir. Daha sonraki İslam geleneğinde bu konu sekerat başlığı altında genişlemiştir. Temiz bir hayat sürenler için bu geçiş daha huzurlu, kötülükte yoğunlaşanlar için daha çetin olabilir. Ayrıntıların önemli kısmı hadis ve inanç geleneğinde şekillenir. Ama temel yönelim açıktır. Ölümün kendisi bile insanın nasıl yaşadığından bağımsız değildir. Ölümden hemen sonra Kur'an'ın çizdiği çerçevede insan bütünüyle yok olmaz. Geri dönüş kapısı kapanır ama varlık sona ermez. Ölümle büyük diriliş arasında bir ara dönem vardır. Kur'an buna berzah der. Daha sonraki yerleşik Sünni gelenek bu dönemi kabir hayatı olarak ayrıntılandırmış, sorgu, kabir rahatlığı ve kabir azabı gibi başlıklarla geliştirmiştir. Burada önemli olan şudur: İslam'a göre ölüm bilinçsiz bir hiçliğe düşmek değildir. Dünyadaki amel alanının kapanması ama yüzleşmenin başlamasıdır. En çarpıcı noktalardan biri de budur. Kur'an'daki ölüm sonrası pişmanlık artık geri dönüp iyi işler yapma imkanının kalmamış olmasından doğar. Dünya hayatı bu yüzden telafinin, yön değiştirmenin, tövbenin ve toparlanmanın tek alanıdır. Ölüm bu imkanı kapatır. Sonraki büyük aşama diriliş, toplanma ve hesaptır. Herkes yeniden diriltilir, Allah'ın huzurunda toplanır, yaptıkları önüne konur, tartı kurulur, kimisinin kitabı sağından verilir, kimisi büyük pişmanlık yaşar. Burada ne soy bağı, ne ün, ne güç, ne de dünyevi görünüş insanı kurtarır. Ölçü, insanın gerçekte ne yaptığı ve neye dönüştüğüdür. Zerre kadar iyilik de, zerre kadar kötülük de kaybolmaz. Ana akım İslam'ın ölüm sonrası anlayışının merkezinde tam da bu vardır: eksiksiz adalet. İnsan, sonunda yaşadığı hayatın Allah'ın adaleti içindeki gerçek karşılığıyla buluşur. Burada önemli bir açıklık getirmek gerekir. Ana akım İslam ile tasavvuf arasında yaptığımız ayrım, ontolojik ya da dini bir kopuşu anlatmıyor. Bu ayrım, daha çok inceleme kolaylığı için yapılan bir vurgu ayrımıdır. İslam düşünce geleneğinde güçlü ve köklü çizgi, tasavvufu İslam'ın dışında bir alan değil, onun iç derinliği olarak görmüştür. İnanç esaslarını akide,
Dış düzeni ve ameli hayatı fıkıh, iç arınmayı ve ahlaki olgunlaşmayı da tasavvuf taşır. Bu bakımdan tasavvuf başka bir yol değil, aynı yolun daha içten, daha deruni yaşanma çabasıdır. Bu yüzden önce İslam'ın ana çerçevesini ele almak, ardından tasavvufa geçmek daha sağlıklı bir yöntem sunar. Çünkü ana akım din dili bize ölüm sonrası hayatın temel yapısını, hesabı, sorumluluğu, ödül ve cezayı anlatır. Tasavvuf ise bu çerçeveyi reddetmez. Tersine onun insanın iç dünyasındaki karşılığını araştırır. Bir başka ifadeyle ana akım yaklaşım daha çok insan ne yaptı sorusunu öne çıkarırken tasavvuf insan neye dönüştü sorusunu derinleştirir. Biri ilahi adaletin düzenini vurgular, diğeri aynı düzenin kalpte, nefiste, niyette ve ahlakta nasıl işlendiğini gösterir. Bunun altını özellikle çizmek gerekir. Çünkü tarih boyunca iki uç tutumda ortaya çıkmıştır. Bir yanda dini hayatı sadece dış kurallara, şekillere ve hukuki çerçeveye indirgeyen kuru bir şekilcilik vardır. Öte yanda ise iç tecrübeyi ölçüsüzleştirip dinin temel sınırlarından koparan başıboş bir mistisizm riski vardır. Büyük İslam alimleri ve büyük sufiler genellikle bu iki uca da mesafe koymuştur. Onlara göre dışı olmayan bir iç derinlik nasıl savrulmaya açıksa, içi olmayan bir dış dindarlık da ruhunu kaybetmeye açıktır. Bu nedenle tasavvufu İslam'ın alternatifi olarak değil, İslam'ın ihsan boyutunun sistemli bir dili olarak okumak daha isabetlidir. Şimdi bu bakışla tasavvufa dönebiliriz. Çünkü ölüm sonrası hayata dair ana dini çerçeveyi gördükten sonra asıl derinleştirici soru şurada belirir. İnsan sadece yaptıklarıyla mı karşılaşır yoksa kalbinde büyüttüğü şeylerle de mi yüzleşir? Tasavvufun katkısı burada önem kazanır. O, hesabı inkar etmeden insanın ölümden sonra aynı zamanda kendi iç hakikatiyle de karşılaşacağını söyleyen daha derin bir okuma önerir. Ana akım İslam aynı soruya daha çok iman, amel, hesap, ödül ve ceza diliyle cevap verirken tasavvuf bu kez içeriden sorar. İnsan sadece ne yaptı değil, neye dönüştü, kalbini neyle doldurdu, benliğini ne kadar arıttı. İlahiyatçı Mahmut Erol Kılıç'ın ifadesiyle tasavvuf, dinin aktif, dinamik yönüdür. İnsanı Allah ve Resulünün ahlakıyla şekillenmeye çağırır. Yazar, tasavvufun yapılması gereken işlerin içine aşk üflediğini, yani dini hayatı kuru görev olmaktan çıkarıp canlı bir içsel tekamüle dönüştürdüğü özellikle vurgular. Tasavvufun asıl katkısı dışarıdaki dini hayatı içerideki manevi dönüşümle tamamlamasıdır. Tasavvufa göre insan yalnızca bedenden ibaret değildir. Dışta davranışlar, roller, alışkanlıklar ve görünüşler vardır. İçte ise yöneliş, niyet, sevgi, korku, kibir, kin, teslimiyet ve farkındalık birikir. Tasavvufun asıl baktığı yer burasıdır. Çünkü ölümden sonra insanın karşılaşacağı şey sadece yaptığı işlerin listesi değildir. İçinde neyin büyüdüğünün açığa çıkmasıdır. Bu yüzden tasavvuf, ölüm sonrası hayatı yalnızca dışsal bir yargı olarak değil, aynı zamanda iç dünyanın görünür hale gelmesi olarak da okur. Kendi iç dünyasının dışa vurumuyla karşılaşmak ifadesi bu sezgiyi çok iyi özetler. Dünyada sevgi, merhamet ve farkındalık büyüttüyse, ölümden sonra bunların aydınlatıcı karşılığıyla karşılaşır. Kibir, hırs ve kin büyüttüyse bunların daraltıcı sonucuyla yüzleşir. Bu nedenle tasavvufta ölüm bir yok oluş değil, perdenin kalkmasıdır. Dünya son durak değil, geçici bir konaktır. Ruh burada beden, alışkanlıklar ve benlik katmanlarıyla örtünür, ölüm ise bu örtülerin çözülmeye başladığı andır. Mevlana çizgisinde ölümün Şebi Arus yani sevgiliye kavuşma gecesi diye anılması da bundan dolayıdır. Allah sevgisiyle yaşayan biri için ölüm sadece kayıp değil, dönüş ve kavuşmadır. Bu durum kafesteki kuşun serbest kalmasına benzer. Ama bu geçiş herkes için aynı değildir. Ölümün niteliği insanın iç hazırlığına bağlıdır. Halk arasında yaygın nasıl yaşanırsa öyle ölünür sözü, teknik olarak sahih hadis sayılmasa da son anı bütün hayatın özeti gibi gören tasavvufi sezgiye çok yakındır. İnsan ömrü boyunca neye alıştıysa, neyi sevdiyse, neyin etrafında yaşadıysa, ölüm anında da en çok oraya çekilir. Allah'ı anmaya alışmış bir kalp o yöne açılır. Dünyaya körü körüne bağlanmış bir kalp ise kopuşu daha ağır yaşar. Ölüm burada hayatın tersine çevrilmesi değil, hayatın iç yüzünün görünür hale gelmesidir. Bu yüzden tasavvuf, dünyayı ahiretin yalnızca hazırlığı değil, onun ilk aynası gibi görür. Sufilerin çok önem verdiği, ölmeden önce ölünüz sözü de
aynı yere işaret eder. Doğruluğu kesinleşmiş bir hadis olmasa da tasavvuf tarihinde merkezi bir rehber cümle haline gelmiştir. Anlamı açıktır. Bedensel ölüm gelmeden önce kibir, gösteriş, benlik iddiası ve aşırı dünya tutkusu çözülmelidir. İnsan bunu dünyadayken başarabilirse, ölüm onun için bir yıkım değil, geçiş olur. Başaramadıysa ölüm sert bir sarsıntıya dönüşebilir. Tasavvufun fena dediği şey, insanın beşeri sıfatlarından, nefsani arzu ve hırslarından sıyrılarak ruhunu arındırması ve kendi varlığının bilincinden geçerek Allah'ta yok olması halidir. Burada kalp ile nefs arasındaki gerilim belirleyici hale gelir. Tasavvuf, yalnızca iyi işler yapmayı değil, kalbi temizlemeyi amaçlar. Çünkü kalp kirliyse iyi işler bile gösterişe dönüşebilir. Kalp açılmışsa küçük bir iyilik bile insanı değiştirebilir. Kılıç, kalbin tasavvufta çok önemli bir yer tuttuğunu, dil sussa bile zikrin kalpte sürebildiğini söyler. Ayrıca kalp boş bırakılırsa kötülüğün orayı dolduracağını vurgular. Bu tasavvufun ölüm anlayışı açısından çok önemlidir. İnsan nötr değildir. İç dünya ya aydınlığa ya karanlığa doğru şekillenir. Ölüm de bu birikimi görünür hale getirir. Nefs öğretisi bu tabloyu daha sistemli hale getirir. Tasavvufa göre insanın içinde farklı manevi seviyeler vardır. En alt düzeyde insan dürtülerinin esiridir. Sonra kendini sorgulamaya, toplamaya, arıtmaya ve huzura yönelmeye başlar. Tasavvufta nefs, eğitilmesi ve olgunlaştırılması gereken bir enerji merkezidir. Terbiye edildikçe yükseldiği 7 mertebe şunlardır. Nefsi emmare, hayvani arzuların esiri olarak kötülüğü emreder. Nefsi levvame, yaptığı kötülüklerden pişmanlık duyarak kendini kınar. Nefsi mülhime, iyilik ve kötülüğü ayırt ederek ilham alabilir. Nefsi mutmainne, şüphelerden arınarak huzura ve doyuma ulaşmıştır. Nefsi raziye, başına gelen her şey karşısında Allah'tan razı olur. Nefsi marziye, Allah'ın da kendisinden razı olduğu nefstir. Nefsi safiye veya kamile, tamamen arınmış ve olgunluğa ermiş en üst mertebedir. Tasavvuf açısından ölüm sonrası ile karşılaşmayı büyük ölçüde bu iç seviye belirler. Nefsi kabalaşmış insanın deneyimi başka, içi yumuşamış ve huzura yönelmiş insanın deneyimi başkadır. Ölüm burada yalnızca son değil, iç gelişimin gerçek düzeyini ortaya çıkaran eşiktir. Yaklaşımları çok benzeştiği için uzun süre İbn Arabi'ye nispet edilen fakat bugün birçok araştırmacının Evhadüddin Belyani'ye ait olduğunu düşündüğü Kendini Bil yani Risaletül Ahadiye metni burada özellikle önemlidir. Belyani'nin tasavvuf anlayışını yansıtan temel ilke, gerçek varlığın yalnızca ve mutlak manada Hakk'a ait oluşudur. Nefsini bilen Rabbini bilir sözünü merkeze alarak mutlak tevhide odaklanan metne göre insan kendini tanıdıkça bağımsız benlik sanısının ne kadar yanıltıcı olduğunu idrak eder. İnsan kendini gerçekten tanıdığında ben dediği şeyin mutlak ve kapalı bir varlık olmadığını görür. Ölüm, insanın ayrı ve kendi içine kapalı bir benlik olduğu varsayımını sarsar. Kişi bunu daha bu dünyadayken bir ölçüde kavradıysa, ölüm onun için yabancılaşma değil, perdenin açılması olur. Çoğu insan aradıklarının dışarıda, kendinden ayrı şeyler olduğunu sanır. Güç, kimlik, güvence, anlam, kalıcılık, hatta bazen Tanrı'yı bile sanki kendisinin dışındaki bir nesne gibi arar. Ama tasavvufi metinlerin ima ettiği şey şudur. İnsan gerçekten kendini tanıdığında aradığı hakikatin dışında olmadığını fark eder. Yani yolculuğun sonu yabancı bir şeye ulaşmak değil, varlığın asıl kaynağıyla ve kendi hakikatinin derin boyutuyla yüzleşmektir. Kılıç'ın tasavvuf anlatısında da buna paralel bir vurgu vardır. Ona göre görünen dünya, içteki daha derin bir anlamın dışa yansımasıdır. Her şeyin bir dışı ve bir de içi vardır. Tasavvuf burada devreye girer ve görünenin ardındaki özü araştıran bir yol, yöntem ve dünya görüşü sunar. Bu bakış açısından ölüm, dış dünyanın sona ermesi değil, iç hakikatin daha baskın hale gelmesidir. Yunus Emre bu duyguyu en sade ve en güçlü dille anlatır. Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler derken ölümün kaçınılmazlığını hatırlatır. Ardından yola düşüp dosta gider, yine aslın ulaşmaga diyerek ölümü asli olana dönüş gibi okur. Başka bir şiirinde ise bu can sana baki kalmaz, anda varan girü gelmez, son pişmanlık assı kılmaz diyerek ölüm sonrası pişmanlığın geç kalmış bir fark ediş olduğunu söyler. Yani tasavvufun temel dersi şudur.
Hakikat ölümden sonra daha açık görülecek ama asıl hazırlık şimdi yapılacaktır. İnsan ölümden sonra elinde sadece hayatı boyunca gerçekten büyüttüğü şeyin kaldığını anlar. Tasavvuf ehlinin sıkça andığı "insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar" sözü de bu bakışla anlam kazanır. Bunun sahih bir hadis olup olmadığı tartışmalı olsa da tasavvufi kullanımdaki anlamı nettir. Dünya hayatı tam bir uyanıklık değil, perdeli bir bilinç halidir. İnsan burada çoğu zaman neyin peşinden koştuğunu, neye bağlandığını, neyi büyüttüğünü tam göremez. Ölüm bu dağınık bakışı parçalar. Geriye yalnızca gerçekten içselleştirilmiş olan kalır. Mal, ün, görüntü, rol ve geçici üstünlükler düşer. Kalbin gerçek doluluğu ortaya çıkar. Berzah'ın rüyadan uyanış gibi yorumlanması da bu yüzden tasavvuf mantığına çok uygundur. Böyle bakınca ana akım İslam ile tasavvuf arasında bir çelişki değil, bir derinleşme ilişkisi görülür. Ana akım İslam daha çok hesap dilini öne çıkarır. İnsan yaptıklarının karşılığını görecektir. Tasavvuf aynı gerçeği kalp, aşk, yakınlık, perde ve dönüş diliyle içeriden tamamlar. İnsan yalnızca yaptıklarıyla değil, dönüşmüş olduğu varlık haliyle de karşılaşacaktır. Biri adaleti vurgular, diğeri iç hakikatin açığa çıkışını. Biri insanın Allah'ın huzuruna çıkacağını söyler, diğeri o huzura hangi iç seviyeyle çıktığını sorar. Sonuçta İslam ve tasavvufun birlikte verdiği cevap şudur: İnsan ölümden sonra rastgele bir sonuçla değil, yaşadığı hayatın gerçek karşılığıyla karşılaşır. Allah'a yönelmiş, kalbini temizlemeye çalışmış, adaletli, merhametli ve dürüst bir hayat sürmüşse, ölüm onun için rahmete, huzura ve yakınlığa açılan bir geçişe dönüşür. Kibir, zulüm, bencillik, gösteriş ve dünya tutkusu içinde yaşamışsa, ölüm onun için daha çok sarsılma, daralma ve ağır bir yüzleşme olur. En kısa haliyle insan ölümden sonra hem yaptıklarıyla hem de kim olduğuyla karşılaşır.